Bu ülkede 70.000 lira dediğin şey eskiden ufak bir araba parasıydı. Peki ya şimdi? Sadece o fiyata bilgisayar alabiliyorsun arkadaşım. Hatta monitör fiyatına gidip sıfır bir tane Redmi telefon alabiliyorsun. Yani teknoloji uçmadı. Kıtalar arası bir atlama, bir sıçrayış yaşadı. Ama biz bugün telefona o parayı vermek yerine oyun evrenine yatırım yapıyoruz. Telefon fiyatına gerçek bir oyuncu canavarı topluyoruz. Hazırsak başlayalım. Ryzen 7 9700X 8 çekirdeği ve 16 izleyiyle sadece oyun değil, aynı zamanda yayın ve video düzenleme işlerinde yürütme kapasitesine sahip güçlü bir işlemci. Zen 5 mimarisi sayesinde özellikle oyunlarda yüksek FPS hedefleyenlere net bir avantaj sağlıyor. 4 nanometre üretim teknolojisiyle daha verimli, daha serin çalıştırırken ihtiyaç duyduğunda turbo hızlara çıkarıp ben buradayım diyebilecek işlemci olduğunun farkını hissettiriyor. Ve en önemlisi AM5 platformu. Bu platformla 2027'de bile sadece işlemci değiştirip sistemi güncel tutmaya devam edebileceksin. Telefon işlemcileriyle kıyaslayanlara söyleyecek tek cümlem var. O da telefon ekranı 6 inç. Bu işlemci 27 inçlik bir evren yönetecek. Gelelim diğer parçamıza. Hulk Gaming HL240 ürünüyle serin tutmaya geliyoruz. 9700X gibi bir gücü serin tutmak kolay iş değil. 240 mm'lik radyatörlü bu sıvı soğutma tam bu noktada devreye giriyor. RGB aydınlatmasıyla sadece soğutma yapmıyor, kasaya karakter kazandırıyor. Sessiz çalışma yapısı ise performansı keyifle birleştiriyor. Soğutma varsa huzur vardır. Isınan işlemci ise küfür getirir. Biz huzuru seçtik. RAM tarafında da XPG Lancer Blade serisi DDR5 RAM'imiz var ve bu RAM Zen mimarisiyle adeta ruh eşi gibi çalışıyor. 6000 MHz Expo AMD için tatlı nokta, direkt FPS kazancı demek. 32 GB'lık kapasite günümüz standartlarında hem oyun hem yayın hem de çoklu görev için tam isabet. Ayrıca CL36 gecikme değeriyle de sadece hızı değil, hızlı düşündüğü için daha da hızlı hissettiriyor. Bu RAM özetle şunu söylüyor: ben yükü değil, yükleneni severim. Depolama tarafında da Corsair MP600 Pro geliyor. 7000 megabit bölü saniye hız sayesinde oyunlar yüklenmeden başlıyor neredeyse. Direct Storage desteği, haritalar, kaplamalar ve efektler ışık hızında yükleniyor. 1 TB'lik kapasite birkaç büyük oyun sonra sil, yüklü derdi yaşamamak için mükemmel bir seçenek. TLC non yapısı ile uzun ömür, güvenlik ve istikrar garantili. Oyun başlıyor, sen hala çay koymadıysan geçmiş olsun, kaçırdım bile. Elbette sistemimizin ana omurgası anakartımız. Burada da Asus B850 Max Gaming Wi-Fi'yi tercih ettik. Güçlü VRM yapısıyla 9700X'e yüklü hızı deme özgürlüğü veriyor. Wi-Fi 6E ve 2.5G LAN hızı ile ping değil rakip düşürüyor. 3 adet M.2 slotu geniş depolama özgürlüğü sunarken PCIe 5.0 Read özelliğiyle de geleceğe açık bir yatırım oluyor. Anakartın beyaz teması ve bu yılda göre görsel ruh katan bir imza. Kısacası bu anakart güç, estetik ve uzun ömür üçlüsünün ta kendisi. Tüm parçalarımız tamam. Peki bu omurgayı nerede toplayacağız? Elbette ki kasamız olan MSI MakeForce 121A B75 kasasında. 4 adet 120 mm'lik Auto RGB fan ile içerideki sıcak havaya karşı resmen savaş açıyor. Pozitif basınç sayesinde toz birikimini azaltıp soğutmayı artırıyor. 750 Watt bronz güç kaynağıyla da hem kompakt hem de stabil güç dağılımını da sağlıyor. Yani RTX 5070'e sadece yüksel deme cesareti veriyor. Tamperli camla da RGB ışıklar boşa yanmasın diye yapılmış en mantıklı hareket. Gigabyte RTX 5070 WindForce. Uçanı kaçanı, yani bu kart oyuna girmek için can atmıyor. Oyunlar bu kartla buluşmak için sıraya giriyor. GDDR7 bellek sayesinde yüksek çözünürlükte performansı tavan yapıyor.
DLSS 4 ve Frame Generation ile düşük FPS kelimesini lügattan siliyor adeta. 2K çözünürlükte ultra ayarlarda çocuk oyuncağı bir görüntü sunuyor. 3 fanlı WindForce soğutması sessiz güç asaletinin göstergesi adeta. Kısacası bu kart sadece FPS vermez, özgüven verir. Ekran tarafımızda da Asus TUF 27 inçlik ekranıyla karşınızdayız. VG27AQ3A ekranı evrenin ekranı diyebiliyoruz. Sistem ne kadar güçlü olursa olsun gösteremezse anlamı yok dediğimiz 2K çözünürlük ile daha keskin görüntüler sunarken 180 Hz ile daha akıcı hareketler sunuyor. Fast IPS paneli renk doğruluğunu tavan yaparken %30 sRGB göz banyosu etkisi yaratıyor. Free senkronizasyon ve G senkronizasyon uyumluluğuyla da tam özgür hissediyorsunuz. Monitör fiyatına telefon alınır elbette ama telefon seni oyunun fotoğrafına sokar, sen ise bu monitörle oyunun tam içine girersin. Bu kadar güçlü parçaları masaya dizmek kolay ama onları bir araya getirip canavar yapmak başka bir seviye elbette. Şimdi demir yığından efsaneye doğuyoruz. Montaj ve kurumumuz bitince tekrar karşınızda olacağız. Telefon fiyatına sistem topladık. Monitör fiyatına telefon alınabiliyor. Ama biz bugün oyunun kendisine yatırım yaptık. Türkiye'de oyuncu olmak pahalı olabilir. Ama bazı keyifler fiyata değil FPS'e bakar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.